Hepinize merhabalar. Bugün Kızılderililerle ilgili az bilinen ve oldukça merak edilen Kızılderili tarihi ve yaşamlarına göz atacağız. Kızılderililerin Türk kökenli olduğunu savunanların argümanlarını inceleyip doğru bilgiye ulaşacağız. Videoya geçmeden önce sizlere bir hatırlatmam var. Bir ay içerisinde 10.000 aboneye ulaşma challenge başlattık. Sizler de bu zor görünen fakat bir tık uzağınızda bulunan abone ol butonuna basarak bize destek olursanız ilerleyen zamanlarda kanalımızda sizlere özel sürprizlerimiz olacak. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler. Kristof Kolomb'un Amerika'yı keşfi ve Kızılderilileri Hintliler ile karıştırması. Kristof Kolomb 1451-1506 yılları arasında yaşamış bir İtalyan denizci ve kaşiftir. Asya'ya ulaşmak için batıya doğru yelken açmış ancak 1492 yılında Karayipler'de bir adaya ulaşmıştır. Bu adayı Hindistan'ın bir parçası sanmış ve burada yaşayan Kızılderililere Hintliler adını vermiştir. Bu isim daha sonra tüm Amerika kıtasındaki yerli halklar için kullanılmaya başlanmıştır. Kolomb 4 kez daha Amerika'ya seyahat etmiş ancak kıtanın Asya olmadığını anlamamıştır. Amerika kıtasının gerçek keşfi 1507 yılında Alman haritacı Martin Walsey Müller tarafından yapılmıştır. Walsey Müller, kıtaya Amerigo Vespucci adlı bir İtalyan kaşifin adından türeterek Amerika adını vermiştir. Kızılderililerin kökeni ve Bering Boğazı'nı geçişi. Kızılderililer Amerika kıtasının yerli halklarıdır. Kızılderililerin kökeni Asya kıtasından göç eden insanlara dayanmaktadır. Bu insanlar yaklaşık 15.000-25.000 yıl önce buzul çağı sırasında deniz seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan Bering Boğazı'nı geçerek Amerika'ya ulaşmışlardır. Bering Boğazı, Asya ile Amerika arasında bulunan bir su geçididir. Bu insanlar zamanla farklı kültür, dil ve fiziksel özelliklere sahip çok sayıda kabile ve topluluk oluşturmuşlardır. Kızılderililerin genetik, kültürel ve tarihsel çeşitliliği Amerika kıtasının genişliği ve coğrafi çeşitliliği ile ilişkilidir. Kızılderililerin nüfusunun azalması ve topraklarını kaybetmesi. Kızılderililer Avrupalıların Amerika'ya gelmesinden önce kıtanın büyük bir bölümünü kontrol ediyorlardı. Avrupalılar 15. yüzyıldan itibaren Amerika'ya yerleşmeye, ticaret yapmaya ve sömürge kurmaya başladılar. Bu süreçte Kızılderililer ile Avrupalılar arasında çeşitli çatışmalar, savaşlar, antlaşmalar ve ittifaklar yaşandı. Kızılderililer Avrupalıların getirdiği bulaşıcı hastalıklara, silahlara, köleliğe ve zorunlu göçlere maruz kaldılar. Bu faktörler Kızılderililerin nüfusunun büyük ölçüde azalmasına ve topraklarını kaybetmesine neden oldu. 16. yüzyılda yaklaşık 50 milyon olan Kızılderili nüfusu 19. yüzyılın sonunda 5 milyona kadar düştü. 20. yüzyılda Kızılderililerin hakları, kültürleri ve kimlikleri için mücadele veren çeşitli hareketler ve örgütler ortaya çıktı. Günümüzde Kızılderililer Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 6 milyon, Kanada'da ise yaklaşık 2 milyon kişilik bir nüfusa sahiptir. Kızılderililer kendi toplulukları, dilleri, gelenekleri ve inançları ile zengin bir kültürel mirasın temsilcileridir. Kızılderili dilleri ve yazı sistemi. Kızılderili dilleri Amerika kıtasında konuşulan çok sayıda ve çeşitli dil ailesini kapsamaktadır. Bu diller coğrafi, kültürel ve tarihsel olarak birbirlerinden farklılık göstermektedir. Kızılderili dillerinin sayısı ve sınıflandırması konusunda kesin bir görüş birliği yoktur. Ancak yaklaşık 300-500 arasında farklı dil olduğu tahmin edilmektedir. Bu dillerin çoğu nesli tükenme tehlikesi altındadır ve konuşan sayısı da azalmaktadır. Kızılderili dillerinin ortak bir özelliği bileşik kelimeler kullanmalarıdır. Bu kelimeler birden fazla anlam taşıyan kökleri birleştirerek oluşturulur. Örneğin kadın çizgi elbise kelimesi çizgili elbise giyen kadın anlamına gelir. Bu şekilde Kızılderili dilleri çok uzun ve karmaşık kelimeler üretebilir. Kızılderili dillerinin çoğu yazı sistemi olmayan sözlü dillerdir. Ancak bazı Kızılderili toplulukları kendi yazı sistemlerini geliştirmiş veya Avrupalıların getirdiği yazı sistemlerini benimsemiştir. En bilinen Kızılderili yazı sistemi Cherokee alfabesidir. Bu alfabe 1821 yılında
Cherokee dilini konuşan Sequoyah adlı bir Kızılderili tarafından icat edilmiştir. Sequoyah, Cherokee dilinin seslerini temsil eden 86 harften oluşan bir alfabe oluşturmuştur. Bu alfabe Cherokee halkı tarafından hızla öğrenilmiş ve kullanılmıştır. Cherokee alfabesi günümüzde de Cherokee dilinin yazımında kullanılmaktadır. Kızılderili inançları ve kozmolojisi. Kızılderili inançları Amerika kıtasındaki farklı yerli halkların dini, mitolojik ve ruhsal görüşlerini ifade etmektedir. Kızılderili inançları birbirinden bağımsız ve çeşitli olmakla birlikte bazı ortak noktalarda paylaşmaktadır. Bu ortak noktalar şunlardır. Kızılderililer tek bir yaratıcı tanrıya veya tanrıçaya inanmazlar. Onlara göre evrende birçok ruh, güç ve kuvvet vardır. Bu ruhlar doğanın, hayvanların, bitkilerin, insanların ve ataların ruhlarıdır. Kızılderililer bu ruhlarla iletişim kurmaya, onlara saygı göstermeye ve onlardan yardım almaya çalışırlar. Kızılderililer cennet veya cehennem gibi ahiret inancına sahip değildirler. Onlara göre ölüm yaşamın bir devamıdır. Ölen kişinin ruhu başka bir dünyaya veya boyuta geçer. Bu dünya yaşayanların dünyasıyla bağlantılıdır ve ruhlar, rüyalar, törenler veya medyumlar aracılığıyla iletişim kurabilirler. Kızılderililer kozmosun, dünyanın ve insanlığın yaratılışına ilişkin çeşitli mitlere sahiptirler. Bu mitler genellikle bir hayvanın, bir bitkinin, bir tanrının veya bir kahramanın rol oynadığı bir efsane şeklindedir. Bu efsaneler Kızılderililerin kültürlerini, değerlerini, ahlaklarını ve yaşam tarzlarını yansıtmaktadır. Kızılderililerin yaşam koşulları. Kızılderili yaşam koşulları Amerika kıtasının farklı bölgelerinde yaşayan farklı yerli halklara göre değişiklik göstermektedir. Bazı Kızılderili toplulukları kendi topraklarında, kendi yönetimlerinde ve kendi yasalarına göre yaşamaktadır. Bu topluluklar genellikle kendi okullarına, hastanelerine, polislerine ve mahkemelerine sahiptir. Bazı Kızılderili toplulukları ise devletin sağladığı topraklarda devletin yasalarına göre yaşamaktadır. Bu topluluklar genellikle devletin sağladığı eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kızılderili yaşam koşulları aynı zamanda ekonomik, sosyal ve kültürel faktörlere de bağlıdır. Bazı Kızılderili toplulukları tarım, hayvancılık, madencilik, turizm, kumar veya sanat gibi alanlarda gelir elde etmektedir. Bazı Kızılderili toplulukları ise yoksulluk, işsizlik, alkolizm, uyuşturucu, şiddet veya asimilasyon gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Kızılderili yaşam koşulları hem geçmişten gelen miras hem de günümüzdeki değişimlerin etkisi altındadır. Kızılderili devletleri ve medeniyetleri. Kızılderili devletleri ve medeniyetleri Amerika kıtasında kurulmuş olan ve Kızılderili halklarınca yönetilen siyasi, sosyal ve kültürel oluşumlardır. Kızılderili devletleri ve medeniyetleri kıtanın farklı bölgelerinde, farklı zamanlarda ve farklı özelliklerle gelişmiştir. En bilinen ve en gelişmiş Kızılderili medeniyetleri ise şunlardır. Maya devleti ve medeniyeti. M.Ö. 2000 yılından M.Ö. 1500 yılına kadar Orta Amerika'da var olmuş bir Kızılderili devletidir. Maya devleti birçok şehir devletinden oluşan bir konfederasyon şeklinde yönetilmiştir. Maya medeniyeti matematik, astronomi, takvim, yazı, mimari, sanat, din ve felsefe gibi alanlarda ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmuştur. İnka devleti ve medeniyeti. M.Ö. 1200 yılından 1533 yılına kadar Amerika'da var olmuş bir Kızılderili devletidir. İnka devleti Ant dağlarından başlayarak bugünkü Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya, Şili ve Arjantin topraklarını kapsayan bir imparatorluk kurmuştur. İnka medeniyeti kendi yazı sistemini, yollarını, köprülerini, teras tarımlarını, mimarisini, sanatını, dinini ve kültürünü geliştirmiştir. Aztek devleti ve medeniyeti. Milattan sonra 1300 yılından 1521 yılına kadar Orta Amerika'da var olmuş bir Kızılderili devletidir. Aztek devleti Meksika Vadisi'nde kurulmuş ve çevredeki birçok halkı egemenliği altına almıştır. Aztek medeniyeti kendi yazı sistemini, takvimini, matematiğini, astronomisini, mimarisini, dinini ve kültürünü oluşturmuştur. Aztek medeniyeti İspanyol Fatih Hernán Cortés tarafından yok edilmiştir. Kızılderili soykırımları ve sonuçları. Kızılderili soykırımları 1492 yılında Kristof Kolomb'un Amerika kıtasını keşfetmesinden sonra Avrupalı ve Amerikalı sömürgecilerin kıtada yaşayan Kızılderili halklara karşı uyguladığı sistematik ve kasıtlı katliamlardır. Kızılderili soykırımları 500 yıl boyunca devam etmiş ve Kızılderili nüfusunun, kültürünün, topraklarının
ve halklarının büyük ölçüde azalmasına neden olmuştur. Kızılderili soykırımları şu yollarla gerçekleşmiştir. Savaşlar. Avrupalı ve Amerikalı sömürgeciler Kızılderili devletleri ve toplulukları ile çeşitli savaşlar yapmış, onları silah, ateş, barut, at ve köpek gibi üstün teknolojilerle yenmiş ve öldürmüştür. Bu savaşlarda milyonlarca Kızılderili hayatını kaybetmiştir. Örneğin 1532 yılında İspanyol Francisco Pizarro, İnka İmparatoru Atahualpa'yı esir alarak İnka ordusunu bozguna uğratmış ve İnka devletini yıkmıştır. Hastalıklar. Avrupalı ve Amerikalı sömürgeciler Kızılderililerin bağışıklık sistemlerine alışık olmadığı çeşitli hastalıkları bilerek veya bilmeyerek kıtaya getirmiş ve yaymışlardır. Bu hastalıklar arasında çiçek, kızamık, tifo, kolera, verem, grip, frengi ve veba gibi ölümcül hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıklar Kızılderili nüfusunu %80-90'ını öldürmüştür. Örneğin 1519 yılında İspanyol Fatih Hernán Cortés Meksika'ya geldiğinde Aztek nüfusu 25 milyon civarındaydı. 1605 yılında ise Aztek nüfusu 1,6 milyona düşmüştü. Kölelik. Avrupalı ve Amerikalı sömürgeciler Kızılderilileri zorla çalıştırmak, ticaret yapmak, vergi almak, misyonerlik yapmak amaçlarıyla köleleştirmiş ve sömürmüştür. Bu kölelik Kızılderililerin fiziksel, ruhsal ve kültürel olarak yıpranmasına ve yok olmasına yol açmıştır. Örneğin 1495 yılında Christoph Kolomb, Hispaniola adasında yaşayan 500 Kızılderiliyi yakalayarak İspanya'ya göndermiş ve köle olarak satmıştır. Size Christoph Kolomb'un İspanyol kraliçesine mektubundan kısa bir not okuyacağım. Yeryüzünde bunlardan daha iyi bir ulus bulunmadığına majestelerin önünde ant içebilirim. Komşularını kendileri kadar seviyorlar. Konuşmaları son derece tatlı ve kibar. Konuşurken hep gülümsüyorlar. 50 adamla bu halkın hepsini boyunduruk altına alabilir ve onlara her istediğimizi yaptırabiliriz. Zorunlu göçler. Avrupalı ve Amerikalı sömürgeciler Kızılderilileri kendi topraklarından, kültürlerinden ve yaşam biçimlerinden kopararak başka yerlere zorla göç ettirmiş ve yerleştirmiştir. Bu zorunlu göçler Kızılderililerin yaşam koşullarının bozulmasına, toplumsal ve ekonomik sorunlara, asimilasyona ve kimlik kaybına neden olmuştur. Örneğin 1830 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde çıkarılan Kızılderili tehcir yasası Doğu eyaletlerinde yaşayan 100.000 Kızılderiliyi batıdaki Oklahoma bölgesine göç etmeye zorlamıştır. Bu göç sırasında 15.000 Kızılderili ölmüştür. ABD'li General Philip Henry'nin Kızılderililer hakkında söylediği şu söz, Amerikalıların ve Avrupalıların yüzyıllar öncesinde dahi ne kadar barbar ve aşağılık olduklarına çok açık bir delil niteliğindedir. Philip Henry'nin sözü ise şudur: en iyi Kızılderili ölü Kızılderilidir. Bu noktada yorumu sizlere bırakıyorum. Yorumlar kısmında bana fikirlerinizi ve düşüncelerinizi açık bir şekilde belirtebilirsiniz. Kızılderili soykırımlarının sonuçları hem Kızılderili halkları hem de Amerika kıtası için büyük ve kalıcı olmuştur. Kızılderili soykırımları Kızılderili nüfusunun kültürünün, topraklarının ve haklarının büyük ölçüde azalmasına neden olmuştur. Amerika kıtasının doğal tarihi ve kültürel zenginliklerinin tahrip edilmesine, ekolojik dengenin bozulmasına ve insanlık tarihinin bir parçasının kaybolmasına yol açmıştır. Kızılderili burçları ve özellikleri. Kızılderili burçları, Kızılderili halklarının doğum tarihleriyle doğadaki hayvanlar arasında kurduğu ilişkiye dayanan bir astroloji sistemidir. Kızılderili burçları 12 hayvandan oluşur ve her biri belirli bir dönemde doğan insanların kişilik, karakter, yetenek ve eğilimlerini yansıtır. Birkaç burç ismi örnek vermek gerekirse boz ayı, geyik, kunduz, yaban kazı gibi isimler oldukça dikkat çeken burç adlarıdır. Kızılderililerin yaşadığı coğrafya kuzeyden güneye ve doğudan batıya kadar uzanan bir alandır. Bu alanda farklı iklim, bitki örtüsü, hayvan türü ve doğal kaynaklar bulunmaktadır. Kızılderililer yaşadıkları coğrafyaya uygun olarak farklı yaşam biçimleri, gelenekleri, inançları ve kültürleri geliştirmişlerdir. Örneğin kuzeydeki Kızılderililer soğuk iklimde hayatta kalmak için kürk, deri, kemik ve tahtadan yaptıkları giysiler, evler, silahlar ve araçlar kullanmışlardır. Güneydeki Kızılderililer ise sıcak iklimde tarım yapmak için mısır, fasulye, kabak ve pamuktan yararlanmışlardır. Kızılderili soykırımlarına karşı Kızılderili direnişi ve mücadelesi. Kızılderililer Avrupalı ve Amerikalı sömürgecilerin uyguladığı soykırımlara karşı hem silahlı hem de barışçıl yollarla direnmiş ve mücadele etmişlerdir. Kızılderili direnişi ve mücadelesi şu şekillerde ortaya çıkmıştır. Savaşlar. Kızılderililer kendi topraklarını, kültürlerini ve yaşam haklarını savunmak için
Avrupalı ve Amerikalı sömürgecilere karşı birçok savaş yapmışlardır. Bu savaşlarda Kızılderililer kendi silah, taktik ve stratejilerini kullanmış, bazen başarı kazanmış, bazen de yenilgiye uğramışlardır. Bu savaşlardan bazıları şunlardır: Pontiac Savaşı, Küçük Kızıl Savaşı, Tecumseh Savaşı, Karagök Savaşı, Seminole Savaşları, Apache Savaşları, Modoc Savaşı, Nez Perce Savaşı ve Ondokini Katliamı. Antlaşmalar. Kızılderililer Avrupalı ve Amerikalı sömürgecilerle kendi topraklarını, kültürlerini ve haklarını korumak için birçok antlaşma imzalamışlardır. Bu antlaşmalar genellikle Kızılderililerin belirli bir bölgeye yerleşmesini, belirli bir yaşam tarzını benimsemesini, belirli bir vergi veya haraç ödemesini, belirli haklar ve ayrıcalıklar elde etmesini içermiştir. Bu antlaşmaların çoğu Avrupalı ve Amerikalı sömürgeciler tarafından ihlal edilmiş, Kızılderililerin mağdur edilmesine neden olmuştur. Bu antlaşmalardan bazıları şunlardır: 1684 Albany Antlaşması, 1768 Stenwix Antlaşması, 1795 Greenville Antlaşması, 1876 Fort Robinson Antlaşması, 1887 Davis Antlaşması. Hareketler. Kızılderililer 20. yüzyılda kendi hakları için mücadele veren çeşitli hareketler ve örgütler kurmuş veya katılmışlardır. Bu hareketler hem siyasi hem de kültürel olarak Kızılderililerin gelişmesine katkıda bulunmuş, hem de uluslararası alanda Kızılderili sorunlarının duyurulmasını sağlamıştır. Bu hareketlerden bazıları şunlardır: Kızılderilileri Yeniden Doğuş Hareketi, Kızılderili Hakları Savunma Komitesi, Amerikan Kızılderili Hareketi, Alcatraz Adası işgali, Wounded Knee kuşatması, Uluslararası Yerli Halklar Dayanışma Günü, Kızılderili Uluslar Birliği. Peki Kızılderililer Türk müdür? Kızılderililerin Türk olduğu söylentisi doğru mudur? Her ne kadar bir efsane olarak öne çıksa dahi Amerikan yerlilerin Türk olduğuna yönelik araştırmalar bulunmaktadır. Bunun temel nedeni ise Rus ve Amerikan antropologlarının bilimsel ve coğrafi araştırmalar öne çıkmaktadır. Özellikle Kızılderililerin genetik beşiğinin Orta Asya'nın Altay bölgesine uzandığına dair deliller bulunuyor. Bu da Kızılderililerin kökenini nihai açıdan Türk olduğuna yönelik iddiaları oldukça güçlendirmektedir. Tabi her ne kadar böyle deliller olsa dahi kesin olarak bu konuda herhangi bir kanıt olmadığını da ifade etmek mümkün. Yine de günümüzde merak edilen konular içerisinde bulunuyor. Videoyu bitirmeden önce soldaki video okyanusların 13 korkunç canlısı hakkında olup 18 yaşından büyük seyircilere önerilir. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmaktadır.